Arkadaşlar benim hırkamın boyu böyle uzun oldu. Ben şimdi bir kolunu ilmek çıkartarak ördüm, bitirdim. Ondan önce tabii omuzlardan parçaları birbirine ekleyerek diktim. Çünkü kolda böyle bu şekilde ilmek çıkartacağız. O yüzden burayı omuzdan dikmek zorundaydım. Şimdi diğer kolu da birlikte ilmek çıkartıp öreceğiz. Şimdi tığ yardımı ile ilmek çıkartacağız arkadaşlar. Şişimize takacağız. Şöyle ilmeğin arasından giriyoruz. Böyle çekelim. İlmeği çıkartıp şişimize takıyoruz. Ben şimdi her bir kutum için 24 ilmek çıkartacağım. Kimine böyle aradan gireceğim. Ki sayı 24'e ulaşsın. Sadece şuralara girersem sayı ulaşmıyor, az çıkıyor. Onun için bir böyle ilmekten alacağım. Bir de şu arasından, ilmeğin tam bitim yerindeki arasından bu şekilde her bir kutudan, yani kullandığımız rengin şimdi bu renkten 24 ilmek. Ondan sonra yeni bir ipe geçeceğiz. Yeni kutuyu oluşturmak için. Ondan da aynı şekilde 24 ilmek. Zaten toplam 4 tane kutu var burada. 4 tane renk kullanacağız kola. Kutu kutu oluşması için. Sayımızı da sayalım. 2, 4, 6, 8, 10. 10 oldu. Ortalamayı yapacağız işte, böyle dağılımı yapacağız. ...24 göz çıksın. Kimisi şişten ilmek çıkartıyor. Kullandığımız, yani ördüğümüz şişten. Ben böyle daha rahat çıkartıyorum. Siz isterseniz şiş ile ilmekle çıkartabilirsiniz. Ben tığ yardımı ile daha rahat yapabiliyorum. Böyle bu şekilde. Şimdi yine bir sayayım bakayım kaç oldu. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Şimdi bu birinci kutum oluyor. Yine emin olalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Diğer renge, hangi renge geçeceğiz? Onu alacağız. Şimdi ben burada beyaza geçeceğim. Yok, beyaz değil. Pembeye geçeyim. Şimdi kutu kutu olacağı için hep farklı renklere geçmek zorundayız. Şimdi ne yapacağız yine? Şuradan şu şekilde İlk ilmeğimizi çıkartıyoruz.
Şöyle takıyoruz. Ama hemen düğümünü atıyoruz ki bu ilmek burada çözülmesin. Şimdi ilmek çıkartmaya devam ediyoruz. Burada da aynı işlemi yapacağım. 24 ilmek olana kadar bir aradan, bir ilmeğin kendisinden ilmeklerimi çıkartacağım. Bu şekilde 24, 48 daha 96 ilmek toplamda çıkartıp gelelim. İlmek önce çıkartacağız, ondan sonra örmesi kolay. Bu şimdi zeminini hazırlıyoruz kolun. Örelim gelelim. Şimdi ben ilmekleri çıkartıp geldim. Bu şekilde ilmeklerimi çıkarttım. 4 kutudan. Şimdi dönüyorum. Tersten bütün çıkarttığım renklerden örmeye başlıyorum. Bu şekilde ilk ilmeğimi zaten örmüyorum. İkinci ilmeğimle tersten başlıyorum. Çıkarttığım ilmekleri aynı normal şekilde örerek devam ediyorum. Şimdi bu ilk sırada hiç kesim yapmıyorum. Sadece çıkarttığım ilmekleri örüyorum. Şimdi ne zaman kesim yapmaya başlayacağımızı söyleyeceğim size. Bu ilk sırada hiç kesim, hiçbir şey yok. Çıkarttığımız ilmekleri örelim. Kendi renklerinde, aynı renklerinde örelim. Gelelim. Şimdi bir sıra arkadan çıkarttığım ilmekleri ördüm. Şimdi ön sıraya geldim. Yine kesim yok. Bu sırayı da ön yüz, arka yüz örüp gelelim. Ondan sonra kesime başlayalım. Yani toplamda 3 sıra kesim olmaksızın örmüş oluyoruz çıkarttığımız ilmeklerle beraber. Şimdi ön sıraya geldim. Şimdi ilk kesimimizi kısaca 4 sıra ördük. Çıkarttığımız ilmeklerle beraber 4. sırayı ördük. Öne geldik. Önde ilk kesimimizi yapacağız. İlk ilmeğimizi boşaldık. İkinciyi de ördük. Üçüncüyü de ördük. Ondan sonra bir önceki ilmeği üstünden bir önündeki ilmekten geçirerek bir tane kesim yaptık. Bu tarafta. Bir de sonunda kesim olacak ama biz sonda yapmayacağız. Ben genelde hep böyle başlarda yapıyorum. Arka tarafa geçince orada da ilk kesimimizi yapacağız. Ben bunu 4 sırada bir yaptım. Siz de yeleği örünce, hırkayı örünce yelek şeklinde omuzlarını dikiyoruz ya. Dikince giyin, kol ölçünüzü alın. Boyunu ona göre örmeye başlayın. Şimdi ben kendi kol ölçüme göre boyumu aldım. Hatta göstereyim size. Kol burada.
ilmekleri şuradan başladım çıkartmaya. Şuradan. Bir kutu, iki kutu, üç kutu, dördüncü kutuyu tam örmedim. Bunu 20 sıra galiba ördüm. Ondan sonra lastik kısmını başladım. Ama mezroyla ölçümü aldım. Siz de mezroyla ölçünüzü alın. 4 sırada bir kesim yapa yapa buraya kadar geldim. Şimdi sizler de kol ölçünüze göre eğer daha kısa bir kol yapacaksanız 2 sırada bir, yani 2 sıra boş örün, bir sıra gidin, bir sıra gelin, bir sıra gidin, bir sıra gelin. Ondan sonra kesim yapın. Kısa kol yapacaksanız kesimlerinizi daha kısa tutmanız lazım. Ama benim biraz kolu uzun yaptığım için ben 4 sırada bir yaptım kesimimi. Ben size şimdi bu sırayı da öreyim. Arkadan da kesimi göstereceğim. Yani ben şimdi aynı burada yaptığım kesimi sonunda yapmayacağım. Bu sırayı bir taraftan şimdi kestim, sonuna kadar öreceğim. Arkaya gelince, arkada da başlayınca aynı burada nasıl ilk birinci sırayı ilk bir ilmeği boş ördüm. İkinciyi ördüm. Üçüncüyü örüp ilmeği üstünden geçirerek kesimimi arkada da aynı şekilde yapacağım. Ve bu kol kısmı istediğimiz uzunluğa gelene kadar kesimleri hep sürecek. Anlattığım gibi herkes kendi koluna göre kesiminin aralığını ayarlasın. Benimkine dediğim gibi 4 sırada bir yetti. Sizin kol kısmı daha kısa ise dediğim gibi 2 sıra boş örüp 3. öne gelince kesmeyi yapabilirsiniz. Ha şu da var. İsterseniz kesimi kafam karışır derseniz, hani ön sıraya gelince kesim yapıyoruz ya. Şimdi bu sonunda kafam karışmasın derseniz, isterseniz kesimini de yapıp arka tarafta daha kesim yapma gerek duymayabilirsiniz. Yani bu size kalmış. Ben ikisini de aynı yönde olsun düşüncesiyle kesimlerimi o şekilde ilk kolda yaptım. Şimdi ikincide de aynısını yapacağım. Son renkteyim. Şey döndü. Şimdi böyle geliyorum sona doğru, 4. renkte. Şimdi eğer derseniz ki önden ben kesmek istiyorum, arkada kesim yapmak istemiyorum, o zaman ne yapacağız? Burada 3 ilmek kalana kadar, bakın bu şekilde şuradan, şimdi 3 ilmek kaldı. Şimdi yine bunu da örüyorum. Şuradan üstüne tutup geçirdiğim zaman ilmeği kesmiş oluyorum. Ama ben bunu böyle yapmayacağım. Ben şöyle arkadan çeviriyorum. Öndeki gibi kesimi başta yapmak istiyorum. 3 ilmeğimi örüyorum. İlmeğin üstünden geçirerek kesiyorum. Tamamdır. Bu sıradaki kesimim bitmiş oluyor. İki taraftan da birer tane ilmek kesmiş oluyorum. Bu şekilde başa kadar geleceğim. Hatta
Bakın şimdi size şöyle bir tüyo vereyim. Neredeydi? Şuraya bir ayraçım takmıştım. Şimdi şu baş kısmında kestiğimiz yere şu ayraçı takacağım ki nerede kesim yaptığım kafam karışmasın diye 3 sırada, şimdi 3 sıra böyle boş örüp 4. de tekrar keseceğimiz için bu daha çok bize yardımcı olacaktır. Nerede kestim, kaç sıra önce kestim, daha iyi anlar ve sayarız. Ondan sonra tekrardan kesimimizi yaparız. Kesim yapınca tekrardan o ayraçı takın ki kafanız karışmasın. Kaç sırada bir kesim yapmak istiyorsanız her kesim yaptığında yine aynı yere alıp sayınızı sayın kenardan. Bu şekilde muntazam aynı aralıklarla kesim yapmış olursunuz. Özellikle de yeni başlayan arkadaşlar kafaları daha az karışmış olur. Kesmiş miydim, kesmemiş miydim düşüncesi olana kadar o ayraça bakar. Ha bak bu sırada kesmiştim. Tamam, onun üstüne sayıp bu sırada kesmem lazım diye daha iyi yardımcı olur diye düşünüyorum. Şimdi bu şekilde arkadaşlar lastiğe kadar kesimlerimizi yaparak kutu olarak söyledim size. Ben 1, 2, 3, 4. kutuyu 20 sıra kadar ördüm. Ondan sonra lastiğe geçtim. Hep beraber şimdi örelim. Kesimlerimizi yapalım. Benim en son burada bu kutularda 24 sıraydı biliyorsunuz. 10 sıra burada, 10 ilmek burada, 10 ilmek burada kalana kadar kestim. Lastiğini de ördüm. Hep beraber yapalım. Kolu bitirelim, gelelim. Arkadaşlar kolu bitirdim. Diktim bir kolunu. Şimdi diğer kolunu da beraber dikeceğiz. Bakın o kadar muntazam diktim ki kare kutular örerken nasıl bitişik oluyorsa dikim yerinde de aynı şekilde hiç dikiş yeri belli olmuyor. Hep birlikte bu dikişi yapacağız. Bakın gayet muntazam. Hiç belli olmayan bir şekilde. Hep birlikte şimdi dikelim diğer kolu. Şimdi ipimizi aldık. Ters yüzeyine çevirdik. Kolumuzun dikmek için. Şimdi benim tekniğimden siz de aynı dikerseniz gösterdiğim gibi hiçbir şekilde ip görünmeyecek. Dikiş yeri belli olmayacak. Şimdi ilk burayı şöyle bir geçirelim. Böyle geçiriyoruz. Sıklaştırmak için bir tane daha geçirelim. Bu şekilde burayı sıklaştırmış oluyoruz. Şimdi bakın arkadaşlar, buradaki püf nokta şu. Şu iki tarafta kanatlar var. Bak görüyorsunuz. İki tarafta bu kanatlar var. Biz bu kanatların dış yüzeyinden alacağız birer tane. Bir buradan, bir de şuradan. Bu birer taneyi aldığımız zaman diğer tarafta, düz tarafta dikiş izi hiç belli olmayacak. Ama bunu kaçırmayalım. Bakın. Bir buradan, dıştan, bir de bize doğru olan dıştan alıyoruz. Çok da sıkmadan bu şekilde ipleri geçiriyoruz. Bir buradan, bir bu dıştan, bir dıştan yapıyoruz. Geçiriyoruz ipi ve çok fazla sıkmıyoruz. Bir buradan, bir buradan. Hep birlikte yapıyoruz. Şimdi beyaz kısımda çok belli olmuyor. Şimdi beyaz kısmı, lastik kısmını bir bitirelim. Omuz kısmını da aynı bu şekilde diktim. Siz de aynı bu şekilde dikin. Aslında orada farklı bir yöntem deneyeceğiz demiştim. O yöntem kutuların aynı renkleri
karşılıklı düşmediği için o yöntemi yapamadım. O yüzden oraya da bu şekilde dikim yaptım. Bakın buradan diş yüzünden alıyorum. Bu şekilde dikiyorum ve lastik kısmını bitiriyorum. Şimdi bu kısma geldiğimizde aynı kutuların aynı yerde bitmesi için ne yapacağız? Bu şekilde böyle tutacağız. Buraya bir şey takacağız ki yeri kaymasın. Kaymasın ki diktiğimiz zaman muntazam bir şekilde düzgün kutular karşılıklı denk düşsün. Onun için ben böyle yaptım. Yani bir iğne yardımıyla, yani orlon iğne yardımıyla böyle burayı tutuşturdum. Şimdi ne yapacağız? Renkli yerde bakın size çok daha rahat göstereceğim. Bak gördüğünüz gibi şurada 2 tane yerimiz var. Bir içte, bir dışta. Bak şurası dışı. Görüyorsunuz dışı. Bu bana doğru olan da dıştan, ikisini böyle alıyor. İçten alırsanız diğer tarafta ip görünür ve çirkin bir görüntü olur. Şimdi kutular farklı renkli olduğu için her birini kendi kutusunun renginde dikemeyeceğimize göre bu yöntemi deneyeceğiz. Bir dışarıdan, bir de bana olan taraftaki dışarıdan. Bu şekilde çok sıkmadan böyle karşılıklı dışlardan dikeceğiz. Hatta biraz dikelim, göstereceğim ben size yine. Canlı canlı göstereceğim. Ötekini çünkü dikmiştim. Şimdi böyle beraber dikerken de göreceğiz. Şimdi bakın. Buradan yine dışarıdan. Yine buradan böyle. Bu şekilde hep birlikte dikiyoruz. Hatta bak böyle koyduğumuz zaman yerleri de belli oluyor. Kaydırmada olmuyor. Kutularda aynı şekilde düşüyor. Bakın böyle aynı şekilde. Çok da sıkmıyorum, görüyorsunuz. Sıkarsam toplar. Çok gevşek bırakırsam yine ip görünür ve bol görüntü de güzel durmaz. Bu şekilde. Şimdi buraya yaklaşınca bunu çıkartıyorum. Buradaki son dış halkadan bunu da şöyle bu şekilde şurayı bir sıkılaştırmam lazım. Her sonuna geldiğimde şöyle yine üstten alarak, buranın da üstünden alarak sıkılaştırdım. Şimdi ben burayı size bir göstermek istiyorum. Bakın çeviriyorum. Bakın hiç yeri bile belli olmuyor. Görüyor musunuz? Buradan diktik. Hiç yeri bile belli olmuyor. Böyle dikmeye koltuk altına kadar dikelim. Bu kolu da bitirelim. Ondan sonra lastik kısmı kalıyor. Önün lastiği. Onu hep beraber öreceğiz. Şimdi böyle dikelim, bitirelim, gelelim. Şimdi böyle tığ yardımıyla ilk ilmeği çıkartalım. İçinden geçirelim ve şişimize takalım. Şimdi bu yardımla, tığ yardımıyla bütün görünen bu gözlerden böyle ilmekleri çıkartıp şişimize takacağız. Böyle geçireceğiz. Şişimize takacağız. Geçireceğiz. Şişimize takacağız. Bu şekilde bakın bu komple, bunu böyle komple ta enseye kadar, bak diktiğimiz yer, arka, bu ön, diğer ön, şu dibe kadar ilmekleri lastiğe
ön lastik var ya, buraya kadar ilmekleri çıkartacağız, geleceğiz. İlmek çıkartırken şişimin diğer ucuna, dişin altı şişimin diğer ucuna böyle bir aparat takıyorum ki geçirdiğim gözler, ilmekler ucundan çıkmasın. Çünkü malum ön kısımda bayağı bir ilmek çıkartıyoruz. Sizin de böyle bir aparatınız varsa takın, size de kolaylık olur. Ben ilmeklerimi çıkarttım, geldim. Şimdi şu aparatı çıkartıyorum. Şimdi lastiğe başlıyoruz. Şu şekilde bir ters bir düz başlarken, hırkamızı ön patına başlarken nasıl ördüysek aynı o şekilde bir ters bir düz olmak üzere lastiğimizi örmeye başlıyoruz. Komple örüyoruz. Şimdi şunu söyleyeceğim. İlmek yapmak isteyenler, yani ilmek açmak isteyenler, ben 12 en az 12 sıra örmeyi düşünüyorum lastiğimi. İlmek açmak isteyenler 6 sıradan sonra ilmek yerlerini belirleyip açsınlar. Ben şimdi henüz karar veremedim. İlmekli yapayım mı yapmayayım mı diye. Şöyle biraz bir öreyim. İlmekli yaparsam hep birlikte paylaşırım, gösteririm. İlmeksiz yaparsam da bitmiş halini gösteririm size. Şimdilik böyle bir ters bir düz bütün lastiği örüyoruz. Eğer ilmek açmıyorsak en az 12 sıra örelim. Ya da o size kalmış yani. Ne genişlikte isterseniz lastiğinizde o şekilde de ayarlayabilirsiniz. Hadi şimdi hepimize kolay gelsin. Örelim bakalım. Arkadaşlar, kadraja sığmadığı için şu şekilde göstereceğim. Diktiğimiz koltuk altından böyle geliyorum lastik kısmına, buraya. Burada ilk ilmeğimi açacağım. Nereden açacağım diye soran olursa anlaması için diyorum. Koltuk altında diktiğimiz yerden böyle sırayı böyle takip ediyorum. İlk ilmeğimi sol tarafta açıyorum. Sağ taraftan ördüm, geldim. Sol tarafta açıyorum. Buradan açıp ne kadar aralıklarla açmak istiyorsanız onu siz belirleyeceksiniz. Ben her kutunun arasına düşünüyorum. Böyle bir bu kutunun arasına bir onun, o şekilde devam ettirmek istiyorum. Sizler de onu kendiniz belirleyin. Şimdi ilmek açacağım onu gösteriyorum. Şimdi 2 tane gözü birden alıyorum. 2 gözü kesiyorum. Ondan sonra bir tane doluyorum. Kestiğimin yerine yeni bir ilmek oluşturmuş oluyorum. Ve devam ediyorum. Bu şekilde lastiğe devam ediyorum. Ta ki öteki ilmeği kesme yerine gelene kadar. Bu şekilde ilmeklerimizi kese kese, bakın şuraya kadar, dibe kadar geleceğiz. Burası da sol tarafın dibi oluyor. Bu şekilde ben 6-7 sıra daha öreceğim. Ondan sonra lastiği bitirmiş olacağım. Sizler de ilik açmak istiyorsanız benim yaptığım gibi siz de yapabilirsiniz. Şimdi geri dönüyorum. Düğme ilik yerleri açmıştık önden. Şimdi arkadan onları nasıl örüyoruz onu da göstereyim istedim. Şimdi arka taraftan normal lastiğimizi de örüyoruz. İlk ilik açtığımız yere geliyoruz.
Şimdi bunu da örünce ilk açtığımız ipi attık ya üstte, oraya geldim. Şimdi burada aynı bu şekilde örüyorum. Yine lastiğime devam ediyorum. Bakın burada delik yeri oluştu. Devam ediyorum. Diğerini de göstereyim. Lastiğimizin sırasını bozmuyoruz. Bozarsak olmaz. Çok çirkin bir görüntü oluşur. Şu şekilde devam ediyoruz. Böyle geliyorum. Şuraya geldim. Şimdi ikinci ilmek yerimize geldik. Bakın. Burada bakıyoruz. Çizgi ne tarafta? Bu taraf. Aynı o tarafa örüyoruz. İpimizi öne atıyoruz. Ve devam ediyoruz. Bu şekilde. Bakın iliğimiz oluştu. 2 tane iliğimiz oluştu bile. Hep beraber örelim. Hırkamızı bitirelim.